Merhaba arkadaşlar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben Safa Kaya. Bu videoda birlikte Yüzüklerin Efendisi'nin Rivendell setini yapacağız. Tam 6167 parçadan oluşuyor. Yapımı ne kadar sürecek en ufak bir fikrim bile yok. Birlikte göreceğiz. Yüzüklerin Efendisi'nin çok ayrı bir yeri var bende. İzlediğim muhtemelen en iyi ilk 3 filme rahat girer. Yapımı için çok heyecanlıyım. Hadi birlikte açalım. Yüzüklerin Efendisi muhtemelen benim ortaokul, ilkokul, son ortaokul dönemlerinde çıkmış bir film arkadaşlar. Ve o kadar çok sevmiştim ki her hafta sonu, neredeyse her hafta sonu 3 filmi de bir film zaten 3 saatten oluşuyor. 9 saatimi gömüyordum yani. İnanılmaz keyifle izliyordum. Oldukça büyük bir kutu. İçinde kaç tane poşet var merak ediyorum. Kutudan gördüğüm kadarıyla yaklaşık 15 tane figür var. Daha fazla da olabilir. Kutunun üzerinde 15 tane gördüm. Burada bir kutumuz daha var. Hey maşallah. Evet, şunu da hemen açıyorum. Bantları buradaymış. Yapım kitapçığımız da diğer poşetlerle birlikte burada. Şunu da aşağı aldım. Yapım kitapçığının kartonu da oldukça kalın. Kaç kitapçıktan oluşturmuşlar? Bir bakalım. Muhtemelen sticker da var içinde. Evet. Şöyle 2 tane sticker'ımız var. 3 tane de kitapçık çıktı arkadaşlar içinden. Bunlara numaralandırma vermemişler. Bunun güzelliği şu oluyor. Yapı 3 farklı aşamadan oluşuyor ve siz istediğiniz aşamadan yapmaya başlayabiliyorsunuz. Yani poşetlerin numara sırasına göre birden başlamak zorunda değilsiniz. Direkt büyük bir bölümden başlamak istiyorsanız direkt kitapçıktan açtığınızda o numaradan başlatıp önceliği istediğiniz bölüme verebiliyorsunuz. Poşetleri düzenleyip hemen yapımına başlamak istiyorum. İlk olarak yapının kule kısmından başlamak istiyorum. Şöyle kitapçığını bir açalım. Evet, burada hemen Ayrık Vadi, Rivendell'ın görselini koymuşlar ve tasarım ekibinden bir fotoğraf. Ve bir sonraki sayfada Yüzüklerin Efendisi'nin diğer setlerinde burada muhtemelen hepsini toplayacağım. Evet, ilk poşetimizle başlıyoruz. Çok heyecanlıyım. Erdem, demek Yüzüklerin Efendisi'ni izlemedin ha? Vallahi izlemedim orada. Bak, şaka yaptığını düşündüm ilk başta ya. Oğlum, böyle bir sanat eserini nasıl izlemezsin? Bir de şu anda böyle onun gibi bir film yapılmıyor ve böyle bir açlık varken geriye dönük bunu izlememem beni çok şaşırttı. İlk 2 poşetimizi bitirdik. Hemen ilk poşetlerden Frodo karakterini görmek güzel oldu ve elinde de o meşhur Sauron'un yüzüğü. 2 tane de yedek koymuşlar. Bu da güzel. Frodo'da 2 tane yüz kullanmışlar. Bir tane normal tebessüm ederken bir yüz ifadesi var. Hemen saçını çıkartıp şöyle kafasını çevirdiğimde zehirlendiğindeki yüz ifadesini koymuşlar bir de. Biliyorsunuz filmde dokuzların bir tanesinin kılıcını sapladığı bir sahne vardı ve orada Frodo zehirleniyordu ve hemen hemen gözleri böyle bir ifade alıyordu. Onu da diğer seçenek olarak koymuşlar. Bu da güzel olmuş. Bedo, bunu görmen lazım ya. Nasıl oldu? Abi, bak, tam Isildur'un Sauron'un parmağını hamleyle kopardığı sahne bu. Orayı direkt tabloda göstermişler. Çok güzel detay. Sadece benim genel olarak takıldığım nokta şu sticker olayını bir bırakmalı Lego ya. Yani direkt o parçanın üzerine o görseli yapsa bence daha şık olur diye düşünüyorum. Şu anda 9. poşetteyiz ve çatı kısmını yapıyoruz. Çok güzel bir trik koymuşlar. Minik parçaları çatıya taktığımızda haliyle yamuk yumuk olabiliyor. Bunun için şu büyük parçayı ara kısımlarına geçirip bir kere ilerlettiğinizde o kısmı düzleştirmiş oluyorsunuz. Hepsini tamamladım. Bence gayet nizami görünüyor. Setimizin ilk bölümünü tamamladık. Buraya kadar olan poşetlerden Frodo,
Sam ve Bilbo karakterleri çıktı. Detaylı bir şekilde baktığımızda çatının üzerindeki minik parçalardan oluşan dekor gerçekten çok hoşuma gitti. Kulenin zaten dış yapısı, renk tonları, mimarisi yapım aşamasında bile çok keyifliydi. Bitirince de çok güzel bir görüntü ortaya çıktı. Aynı zamanda kulenin altına doğru indiğimizde mini figürlerden heykel oluşturmuşlar. O da güzel bir detay olmuş. Duvar tarafına da güzel bir tablo koymuşlar. Tablonun içindeki resim biliyorsunuz filmdeki meşhur o sahne. Isildur'un kırık kılıcıyla Sauron'un parmağını kestiği sahne. İç kısma baktığımızda da Frodo'nun yaralandıktan sonraki gözlerini açtığı odayı da görebiliyoruz. Detaylı bir şekilde yapımızı inceledik. Bir sonraki bölüme devam ediyoruz. O kadar fazla detay var ki bazen bir sayfayı geçmek 5-10 dakikayı bulabiliyor. Yani çünkü çok fazla küçük parçayı birleştirip dekor oluşturuyorsunuz. Parça sayısı küçük olduğunda ve fazla olunca böyle bir sayfada dakikalarca geçebiliyor. Safa abi hazırız, seni alabiliriz. Hemen geliyorum kardeşim. Vay, saatler olsun abi. Eyvallah kardeşim. Araya bir hafta sonu girdi. Cuma günü başlamıştık çekimlere. Pazartesi devam ediyoruz. İkinci gün hafta sonu hani klasik bir tıraş olup pazartesi günü öyle gelirsin ya. Ben de öyle bir şeyler yaptım. Umarım güzel olmuştur. Yakışmış gibi abi. Eyvallah. Yani düşündüğümden çok daha yapımı uzun süren bir set oldu. İlk defa bu kadar büyük bir set yapıyorum. Yaklaşık Cuma günü kaç saat yaptık? 4-5 saat gömdük rahat buraya. Hemen hemen ikinci parçada bitmek üzere. Sonra son parçaya geçeceğiz. En büyük parçaya geçeceğiz. Muhtemelen bugün de bitmeyebilir. Bir üçüncü gün daha olacak gibi Bedo. Ne diyorsun? Sonunda bitsin de. Biter bitiririz. Yani bittiğinde çok güzel bir set ortaya çıkacağına eminim. O yüzden bir an önce yapıp bitirelim diyorum. Devam. Evet, sonunda ikinci bölümü de tamamladık. Bu tarafta bir taş köprümüz var. Taş köprünün merdivenleri elf mimarisiyle donatılmış çardağa doğru geliyor. Bu detay benim çok hoşuma gitti. Yanında hemen önlü ve arkalı iki tane büyük ağacımız var. Şöyle çevireyim. Hemen ağaçların ormanlık bölümde, ağaçların arasında da Isildur'un kılıcının tekrardan dövüldüğü yeri yapmışlar. Yani daha küçük bir alan ayırmışlar onun için ama yine de düşünülüp detay olarak eklenmesi güzel olmuş. Evet, ikinci parçamız da bu şekildeydi. Üçüncü ve büyük parçaya geçeceğiz. Devam ediyoruz. Merhaba arkadaşlar, YouTube kanalıma hoş geldiniz diye giriyormuşum. Yapımı 1256 gün süren seti sonunda tamamladım. Parmaklarım artık uyuştu. Çok yani bugüne kadarki yaptığım en büyük set bu oldu. Tam 6167 parçayı birleştirdiğimizde ortaya çıkan sonuç gerçekten muhteşem. İçinden çıkan figürleri de bir şöyle göz atalım istiyorum. Hemen burada cüce karakterimiz Gimli var. Hemen arkasında Gimli'nin babası. Onun hemen yanında da Boromir karakterimiz var. Gandalf'ımız var. Burada iki tane daha elf karakterimiz var. Hemen hobbitlere bakıyoruz.
Hobbit'lerde tabii ki 4 ana karakter de var. Şurada Frodo, Sam, Merry ve Pippin. Hemen taş köprünün üstünde de meşhur ikilimiz Aragorn ve Lady Arwen'i yerleştirdim. Son olarak da orman bölgesinde de elf karakterimiz Okçu Legolas var. Ve Frodo'nun büyük babasını da unutmamak lazım, Bilbo Baggins. Rivendell, Lego Yüzüklerin Efendisi serisinin en büyük seti. Üçleme için de çok önemli bir yere sahip bu bölge. Biliyorsunuz Yüzük Kardeşleri ilk burada toplanıp burada başladı ve o kadar baba yiğit karakter varken orada bir Hobbit'in çıkıp yüzüğü ben götürürüm demesi de gerçekten bir cesaret örneğiydi. Sonrasında 9 tane karakterden oluşan bir yüzük kardeşliği burada oluşmuş oldu. Yani yüzüğün Mordor'a yolculuğu tam olarak burada başladı. Seti ben çok beğendim. Özellikle elf mimarilerini oldukça iyi kullanmışlar ve daha önce hiç kullanmadığım parçaları bu sette ilk defa kullandım. Tabii ki yapımında sıkıcı olan taraflar da var. Ağaçlarda biraz sürekli aynı tekrar yapmaktan dolayı bazen sıkılabiliyorsunuz. Çatılardaki bu taş görünümlü desenler başlangıçta yaparken hiç düz yapacağım diye uğraşmayın. Kitapçık içerisinde büyük bir parçayla çok kolay düzeltebileceğinizi gösteren bir not bırakmışlar. O da çok işe yaradı. Parçaları taktıktan sonra bir kredi kartından silip çeker gibi geçiriyorsunuz ve hepsi nizami bir şekilde hizalanıyor. Özellikle benim gibi takıntısı olanları kesinlikle yapmasını tavsiye ediyorum. Sonunda setimizi tamamladık arkadaşlar. Bugüne kadar yaptığım en büyük set oldu. Zaten Yüzüklerin Efendisi'nin bende yeri çok başkadır. Umarım izlerken keyif almışsınızdır. Videoyu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Selametle. Bedo var ya, bu set beni ciddi yordu ha. Abi yaptığımız en büyük setti işte. Yani evet, bir de çok fazla küçük parça var şu çatıda, ağaçlarda. Gözlerim yoruldu ya valla. Erdem şunları al da bitirelim abicim.